Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadınlar erkeklerden neden daha fazla geç boşalıyor, neden geç orgazm oluyorlar, bunun nedeni ne? Şimdi bunu konuşacağız. Esasında erkekler erotizme önem verirler ve sonuç olarak hedefe orgazmı koyarlar ve boşalmayı önemserler. Kadın fıtratı ise daha böyle romantizme önem verirler, sevişme sürecine değer verirler, dokunmaya değer verirler. Ondan dolayı da bir de kadının uyarılma süresi daha uzun olduğu için erkek ve kadının orgazm olma süreleri bundan dolayı farklıdır. Ayrıca kadının ruhsal yapısı, bedensel olarak uyarılması, cinselliğe hazırlanması uzun zaman alıyor. Ondan dolayı da orgazm olma sürelerinin uzaması bu hazırlık süreçlerinden dolayı erkeklere göre bir başka neden olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi erotizm aşk ve tutkuyu içinde barındırır. Ve erkekler sadece romantizme de bundan dolayı çok da zaman ayırmak istemiyorlar. Kadınlara baktığımızda ise ilişkide romantizm kadın için olmazsa olmazlardan. Elbette ki kadın için cinsel hayata bu pencereden baksak da erkekler için de aslında romantizm onların cinsel işlev bozukluklarında bizim önemsediğimiz ve özellikle yapmalarını istediğimiz bir şey. Kadın ve erkeğin cinsellikteki bakış açıları ve fizyolojileri bu noktadan farklı olsa da istekleri, arzuları ve beklentilerini aslında birbirlerine açık, net, kısa cümlelerle ve özgürce ifade ettiklerinde ve cinselliği birbirlerinin bedenlerini birbirlerine sunarak bir armağan olarak kabul ederek bu hazla odaklandıklarında, mutlu olduklarında, beklentileri karşılanmadığında küsüp tepki göstermediklerinde ve karşılıklı sevgileri devam ettiği sürece aslında keyifli, sağlıklı, mutlu bir birlikteliğe sahip olmamaları hiçten bile değil. Bu mümkün. Bazen araya tatsızlıklar girebiliyor, anlayışsızlıklar olabiliyor, bencillikler olabiliyor. Çatışma bu durumda kaçınılmaz oluyor. Ama şimdi burada da iletişim dilini iyi kullanmak çok önemli. Ve dokunmanın, hissetmenin, yoğun olarak birbirinin bedeninden haz almanın, sevişmenin kural olduğu, temel bir ön sevişme olduğu zaman seks çok daha keyifli hale gelebiliyor. Ve seksin her zaman böyle bir zorunluluk olarak algılanmadığı, zaman zaman yerine getirildiği bir istek olarak görmek gerekiyor. Ne kadın bu zorlantı içinde olmalı ne de erkek. Yani bu talebi karşılayan ve vazife gibi yaptığımız zaman o noktada işte bozuklukları kapımıza çalıyor. Yani sevişmek her zaman, seks ise zaman zaman yaşanması önem arz ediyor. Sevişmekten kastım sadece penis vajina birlikteliği değil. Sevişmekten kastım sarılarak uyumak, el ele tutuşmak, gözünün içindeki derin manaları anlamaya çalışmak, birlikte yapılan ev aktiviteleri, dışarı aktiviteleri, bunlar da hepsi sevişmenin bir parçası. Ama seks daha böyle penis vajina birlikteliğine odaklandığımız bir süreç. Cinselliği sekse odaklarsak, yani sadece penis vajina birlikteliğine odaklarsak o zaman ileriki cinsel yaşamımızda sevgili beyler ve sevgili hanımlar sorun yaşamamız mümkün. Hatta mümkün demeyelim, kesinlikle sorun yaşarız. Bundan dolayı da sekse değil sevişmeye önem vermek gerekiyor. Şimdi evliliklerimiz çok uzadığı zaman, daha doğrusu şöyle diyelim, monotonlaştığı zaman, sıkıldığı zaman bu noktada cinselliği eğer ki keyifli hale getiremezsek, aşk oyunları sokmazsak araya, farklı şeyler deneyimlemezsek o zaman daha sıkıcı hale gelebiliyor. Bu durumlarda da erkekler sekse önem verdikleri için sıklıkla partnerlerinden bunu talep ediyorlar. Kadınlar da bu durumda kaçıngan davranabiliyorlar. Yani cinselliği istemeyebiliyorlar, uzaklaşabiliyorlar. Kadınlar yani her zaman seks istemeyebiliyorlar. Ya havasında değildir ya da orgazm taklit yapmak zorunda kalıyordur, yapmak istemiyordur. Burada bir kavram ortaya çıkıyor. Şipşak seks diye bir kavram. Bu sekste kadınların cinsellikte illaki orgazmı hedefe koymadığı, ön sevişmeyi hedefe koyduğu, karşılıklı olarak dokunmaya
önem verdiği böyle bir seks yapıldığı zaman erkekler hem kendilerini yarı yolda bırakılmış gibi hissetmiyorlar, kadınlar reddetmiş gibi hissetmiyorlar. Kadınlar tahrik olma konusunda bir endişe yaşamak zorunda kalmıyor, açıklama yapmak zorunda kalmıyor. İşte şipşak seks dediğimiz teknikte cinselliklerini çiftin değiştirebiliyor. Kadının eşiyle ilişkisinde sevgi yönünden desteklendiğini bilirse ve seks konusunda zorlanmazsa şipşak seks fikrine kadın daha açık olabiliyor. Çünkü kadınlarda temel olarak boşanma önemli değil. Sevişmek, sarılmak, işte eşine yakın olmak, arzulanmak önemli ve değerli olduğunu hissetmek önemli. Kadınlar orgazm olmasa da, boşanmasa da ve sevişmekten zevk alabiliyor. Kadın havasında değilse bile eşlerini baştan çıkarabilecekleri düşüncesinden zevk alabiliyorlar. Hatta bazen şipşak seks olarak başlıyorlar. Daha sonra kadın gerçekten tahrik olabiliyor, uyarılabiliyor ve havaya girip orgazm olabiliyor. Kısacası her zaman da reddetmek değil. Bir bakın, deneyin. Baktınız tahrik oluyorsunuz. O noktada sevişmeye devam ederek orgazma ulaşabilirsiniz sevgili kadınlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.